Evet arkadaşlar, güneşli bir Samsun günden hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta C-SUV paketiyle karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Tigo 7 Pro. Yani C segmentinde kendine yavaş yavaş markalaşmaya yer arayan, piyasada kendine yer bulmaya çalışan bir Çin firmasının ürettiği SUV ile beraberiz arkadaşlar. Araç sahibini de videomuza çağıracağım. Kullanım koşullarını, yakıt tüketimlerini, binici yorumlarını bize aktaracak. Kardeşim hoş geldin. Sen de bu aracı alalı bir ay oldu herhalde yanılmıyorsam. 2023 model bir araba. Fabrikadan yeni aldın. Sana sormak istediğim sorular var. Hani yakıt tüketimi, performansı açısından. Bu araç için bize neler söyleyebilirsin? Araç bir kere yakıt tüketiminden oldukça şu an bence C-SUV'a göre gayet başarılı. Çünkü araçta 183 beygirlik bir benzinli bir motor var. Evet. Ve araç büyük olduğu halde araç buradayım diye hissettiriyor kendini. Ve turbo motor değil mi bu? Tabii turbo motor, ayrıyetten de araç kendini burada hissettiriyor. Yolda atıyorum 3 spor mod var. Spor mod, eco mod ve normal mod. Eco ve normal modlarda arabanın deposu şu an 45 litrelik bir yakıta sahip. 45 litrede atıyorum 100 kilometrede ortalama 9-9,5'larda. Eco modlarda işte 8-8,5'larda ve şu an yeni olduğuna dahil. Araba biraz da ilerleyen zamanlarda yakıtta biraz daha tasarruf sağlar. Ama bence motoruna göre çok yakıtında çok fazla değil yani. Orta derecede bence. Yani biz şu anki fiyatlara baktığımızda, benzinin fiyatlarına baktığımızda kullanıcısına 1.90, 2.20 hatta ortalama 2 lira bazında bir kilometre bazında yakıt tüketimi olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki de. Tabii ki de söyleriz ama C segmentine göre yani bu başka taraftaki araçlara göre bence gayet başarılı. Yani C segmentine göre Enes'in dediği gibi hani 2 lira gibi bir rakam kilometre bazında şu anki verilerle, güncel verilerle gerçekten de tüketicisinin fiyat performans diyebileceği bir araç arkadaşlar. Enes'e bu konuda ben de katılıyorum. Tam bir fiyat performans arabası. Evet. Peki Enes, yol tutuşudur vesairedir, bu araç için neler söyleyebilirsin? Şimdi araç kendini yüksek gösteriyor. 18 jant araba. Bu şekilde araba kendini yüksek olduğu halde yol tutuşlarında mesela atıyorum yüksek hızlarda 140-150 gibi hızlarda virajlara falan girdiğiniz zaman araba ben kendimi buradayım diyor. Evet. Yani istediğiniz şekilde viraja girdiğiniz zaman araba kendini viraja komple oturuyor. Araçta hiçbir şekilde esneme, hiçbir şekilde savurma veya kullanıcısına takla atacakmış gibi hiçbir şekilde korku vermiyor. Yani yola çıktığı zaman yolu ısıran cinsten bir yapıya sahip diyorsun değil mi? Aynen. Peki bu aracı alman için diğer bir sebep ne olabilir senin gözünden mesela? Arabanın bence duruşu diyelim. Çünkü duruşu arabanın gerçekten ben buradayım hissi veriyor. Arabaya böyle baktığım zaman araba geniş bir hacme sahip ve sportif bir gövdeye sahip. Araba bunun için benim daha çok yani bana daha hitap ediyor. Yani hem sportif bir görüşü var hem de SUV bir görüşü var ve oldukça da konfor tüketiminden ve ayrıyetten içindeki konforu ve dıştaki alanı, yani bu arabayı bence almalısınız diyor. Ya zaten bu arabayı Alben'in yapan özelliği bence dış tasarım açısından çift renk olması. Evet. Yani o üst tarafın, C-SUV'un üst tarafı yani siyah ve alt tarafın beyaz olması bu aracı farklı sportif, dinamik bir görünüm katmış dediğin gibi ve ayrıyetten de cam çıtalarının kalın bir kromdan olması. Yani normalde hakim olduğumuz kromların bir tık daha kalın versiyonu mevcut bu arabada. O da gözü dolduran, güzel bir doygunluk veren bir hissiyat. Ve kapı kulplarının da gövde renginde olması bu aracın albenisi daha da arttırdığını söyleyebilirim ben. Yani en son ben tasarım konusunda katılıyorum arkadaşlar. Dediği gibi yani jantın büyük olması da bu aracı aynı bir köpek balığı görünümünü de gösteriyor yani. Gerçekten de kullanıcısının 1 milyon liraya, 1 milyon 100 liraya bu aracı verdiği zaman helalinden güzel bir araç almış oluyor yani. Gerçekten de güzel. Peki Enes, kullanıcıların bu aracı motor bakımından almalarını önerebileceğin bir nedenin var mı yani? Bu özellik harbiden de bu arkadaşlarım, bu kardeşlerim alsın diyebileceğin güzel bir özellik sayabilir misin bize? Ya şöyle diyebilirim mesela. Şimdi araç 183 beygirlik bir motora sahip ve bunu destekleyen bir şanzımanı var. Bu şanzımanla motor birbirine çok uyumlu. Değil mi? Yolda gittiğiniz zaman mesela vites geçişleri hiçbir şekilde hissettirmiyor. Araba vites geçişleri 7 ileri olduğu halde araba viteslerini çok hızlı bir şekilde geçiriyor ve siz şu an hangi vites hangi geçtiğinizi fark edemiyorsunuz. O konudan çok iyi bir tasarım konusu, şanzımanla motor uyumlu. Yani vites geçişlerini en az sarsıntı verecek şekilde yapıyor diyorsun yani. Evet. İşlevini gerçekten de kusursuz yapıyor. Bu saydığı özellik gerçekten de doğru arkadaşlar. Ben buraya kadar Enes'le geldim arkadaşlar. Gerçekten de dediği gibi vites geçişleri kusursuz, sonsuz bir CVT şanzıman edasıyla çalışan vites şanzıman bağı var. Yani güzel bir özellik saydı Enes bize. Evet arkadaşlar, bu hafta size Tigo 7 Pro'yu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Buradan Enes kardeşime teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldi, zahmet etti. Videomuzu izlediyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.